Elimde bir adet bayat ekmek var. İlk önce bayat ekmekleri bir miktar küçülterek başlıyoruz. Bıçakla da küçültebilirsiniz. Eğer ekmeğiniz yeterince bayatlamışsa elinizde de parça parça kopararak bir kasenin içerisine alabilirsiniz. Bayat ekmekleri küçülttükten sonra bir kenara alıyorum ve tarife diğer aşamayla devam ediyorum. Şimdi sıra kullanacağımız sebzeleri doğramakta. Ben birkaç diş sarımsak, bir adet soğan ve birkaç tane de yeşil biber kullanıyorum. Siz dilerseniz kırmızı biber kullanabilirsiniz veya içine ekstradan havuç da ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz. Şimdi kullanacağımız sebzeleri ince ince doğrayalım. Ve bir tabağa alıyoruz. Soğanları da kenara alıyorum. Birkaç diş sarımsağını da şöyle üzerine bir bıçakla vurarak küçük küçük doğruyoruz. Sarımsakları da diğer sebzelerin üzerine ekliyoruz. Küçük bir tavaya birkaç yemek kaşığı ayçiçek yağını alıyorum. Tava biraz ısındıktan sonra kullanacağımız sebzeleri tavanın içerisine ekleyerek yumuşayana kadar soteleyeceğiz. Daha sonra kenarda kavurduğumuz soğanları, biberleri bayat ekmeklerin üzerine döküyorum. İçine dilediğimiz baharatları ekliyoruz. Ben tuz, karabiber, kekik, kimyon ve pul biber kullandım. Siz dilediğiniz kadar damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. İçine bir adet de yumurta koyuyorum. Bu ekmekleri hamur yoğurur gibi yoğuracağız şimdi. Burada kullanacağınız süt ise ekmeğiniz ne kadar bayatsa o kadar fazla süt alacaktır içine. Yani süt için bir ölçü vermek doğru olmaz. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş sütü ekleyerek bayat ekmekleri hamur yoğurur gibi yoğuruyoruz. Ben ilk önce şöyle yarım su bardağı ekliyorum kontrollü bir şekilde ve yoğurmaya başlıyoruz. Bayat ekmeği hamur yoğurur gibi yoğurdum. Şu an ele yapışmayan bir kıvamı var. Toplam 150 mililitre, 1,5 çay bardağı kadar süt ekledim. Bu süt oranı ekmeğin bayatlık derecesine göre değişir. Ekmek çok bayatsa içine daha fazla süt alır. Sütü yavaş yavaş ekleyin. Eğer sütü bir anda fazla kaçırırsanız galeta unu ekleyerek bu şekilde ele yapışmayan bir hale getirebilirsiniz. Şimdi bu bayat ekmekten bir parça alıyorum bu şekilde. Elimle yuvarlak bir şekil verip kenara alıyorum. Bayat ekmekleri biraz daha lezzetlendirmek için tekrar ocağa bir tava yerleştirdim. 3 yemek kaşığı tereyağını tavaya alıyorum. Ve tavada yavaş yavaş tereyağı eritiyoruz. Hem koku hem de lezzet vermesi açısından bir tatlı kaşığı da domates salçası ekliyorum. Salçayı tereyağı ile birlikte tavada 1-2 dakika çeviriyoruz. 1-2 dakika kavurduktan sonra yaptığımız bayat ekmekleri de yağın içine alıyoruz. Tereyağı ve salçanın içinde 1-2 tur çeviriyoruz. Dış kısmı hafif kızardıktan sonra tavadan alabilirsiniz. Birkaç dakika tavada soteledim. Bu şekilde biraz kızardıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Ekmekler kenarda dururken şimdi üzerine yapacağımız sosu hazırlayalım. Burada 2 yemek kaşığı tereyağı var. Tereyağı küçük bir tencerenin içerisine alıyorum. Ocağı kısık ateşte açarak tereyağı yavaş yavaş eritiyoruz. Tereyağı eridikten sonra eklediğimiz yağ kadar un ekliyoruz. 2 yemek kaşığı eklemiştik. 2 yemek kaşığı da unu tereyağın üzerine ekliyorum. Ve unun kokusu çıkana kadar yaklaşık 3-4 dakika yağın içinde kavuruyoruz. Un kokusu çıktıktan sonra
Toplam 400 mililitre 2 su bardağı süt ekliyoruz. Ve kıvam alana kadar sürekli karıştırıyoruz. Kıvam alınca üzerine 1 çay kaşığı tuz ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Şu an kıvamı olması gerektiği gibi. Servis tabağına bayat ekmekleri alıyorum. Üzerine beşamel sos. Dileyen beşamel sos yerine sarımsaklı yoğurt da ekleyebilir. Biraz pul biber, kekik, biraz da doğranmış maydanoz ekliyorum. Böyle bir tanesinin tadına bakayım. Tadı güzel. İçine tavuk veya dana kıyma eklerseniz daha da güzel olacaktır. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kal.